Arkadaşlar merhaba, Mert Tasarlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NXT parça çizimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte çizeceğimiz parça bu. Ekranda gördüğünüz üzere. Gelin bu çizimi birlikte tasarlayalım. Takıldığınız yerler olursa beraber gideririz. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. New diyorum. Bu bizim sizlerle birlikte yaptığımız 6. bir çalışma olacak. NX 6. videomuz. Part 6 diye yazdım. O arkada açılırken şimdi ben bunu nereden çizsem mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum yani şuraya kalemi aldım elime. Bir tane çap elim varmış. İçerideki çap 25 ve 12 milimetre ve şuradaki mesafem de 3 milimetreymiş benim. Tamam, buradaki referanslardan başlayalım. Şuradaki dairelerden. Aşağı doğru inelim. Bunu çizelim buraya doğru. Bir bunu katı oluşturalım. Sonra bunun alt plakayla kararsız kaldım şu an. Alt plakayı oluşturalım komple. Alt plaka oluşturduktan sonra yandan bakalım bu düzlemden. İki aşamada bunları bitirelim. Bunu yaptıktan sonra bunu karşı tarafa aynalarız. Şimdi giriyorum Sketch. Üst düzlemde çalışacağım için üst düzleme girdim. Ve şuradan merkez noktası dikdörtgenimi köşe kenardan aldım. Onayladım. Tekrardan şunu söylemekte fayda var. File kısmında References kısmında Sketch bölümü var. Sketch bölümü de şurada. Bu sayfa gelecek. Settings ayarlarına girdiğiniz zaman şuradan Display Auto Dimension var. Bunu açtığınız zaman otomatik ölçendirme gelir. Bunu kapattığınız zaman otomatik ölçendirme gider. Ben kendim ölçendirmeyi yapmak istiyorum. Diyorum ki bunun ölçüsü burası 175 milimetreymiş. Şurası 175 milimetre yazdım. Burası da 50. 50 milimetre de buraya girdim. Tamam. Şimdi benim burada başka bir şey yapacağım var mı? Delikler varmış. Delikleri de yapalım. Çap 12'lik delikler 16'ya 25. Tamam, bunu buraya çizerim. Karşıya aynalarım anında. Şu hatta şöyle bir şey yapalım. Şu orta noktaya şöyle referans çizgilerimi oluşturayım ben. Üstüne geldim. Sağ tık dedim ki referansa dönüştür. Referansa dönüştür. Tamam. Dairemi buraya çiziyorum. Dairemin çap 12 idi arkadaşlar. Yakınlaşalım biraz. Çap 12 milimetre. Şuradan kenardan merkezime olan uzaklığım 16 milimetre. Ardından burası da zaten 25 milimetre otomatik oluyor. Tam ortada atmıştık. Geldim şuradan. Nerede? Ha, şurada. Programdan programa atladığım zaman arkadaşlar Solid videosu çektim mesela bundan önce. Solid'e geçtiğim zaman biraz daha farklı. Buna geçtiğim zaman daha farklı şekilleri, komutları. Kafam karışıyor, o yüzden kusura bakmayın. Mirror curve. Çizgileri aynala. Diyorum ki bunu diğer tarafa aynala. Apply. Onayla. Ardından gel buradan extrude kaç milimetre? Extrude şurada yazıyor. 9 milimetre extrude. Yani 9 milimetre bana katı oluştur. Yukarıya doğru katı oluşturabilirsin. Apply onayla. Tamam. Ardından şuradan bu çizgimi highlightladım. Şimdi şu düzlemden bakacağım. Şu yan taraftan bakacağım ben. Şunları silelim. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Buradaki daireleri iki tane dairemi oluşturacağım. Çap 25 ve çap 50'lik. Hatta bunu evet. Tamam. Buradaki katıyı daha sonra offsetlerek çift tarafı tek aşamada bitiririz. Şimdi ben şu yan düzlemde bir tane skeç açmak istiyorum. Onayla. Eğer parçaya dik bakmazsa F8'de de dik bakabilirsiniz. Orta tekerlek yakınlaştırıp uzaklaştırmaya. Orta tekerlek ve sağ tık yaptığınız zaman aynı anda parçayı taşımaya yer arıyor. Taşımaya yarıyor. Yani bunları sık sık söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü programı yeni öğrenmeye başlıyoruz. Ne kadar tekrar edersek, ne kadar çok çizim yaparsak o kadar bizim açımızdan iyi. Parçanın tam ortasına bir tane eksen çizgisi atacağım. Orta nokta otomatik olarak yakaladı. Dedim ki bunu referansa dönüştür. Geldim. 25 ve 50 iki tane daire. Dimension'dan geldim. Buradaki dıştaki 50 milimetre, içteki dairem 25 milimetreymiş benim. 25 milimetreyi oluşturduktan sonra bunun uzunluğu kaç? Orta marka şurada 28 milimetre yazıyor.
Dimension'a girdim. Bu eksen çizgimi 28 milimetreye doğru çektim. Tamam, süper. 10 numara 5 yıldız. Bunu kapattım. Bir daha Extrude'a girdim. Ekran atısı aldığım araca. Şuraları silelim, kafam karışmasın. Şimdi ben neyimi oluşturdum? Şöyle iki tane dairemi oluşturmuş oldum. Şimdi şurada aşağı doğru bir tane tanjantlık çizgilerim var. Düz çizgi çizemedim. Şuradan aşağı doğru şöyle tanjantlık çizgilerim var arkadaşlar, aşağı doğru. Onları oluşturalım. Geldim şuradan otomatik olarak tanjantı yakalıyor zaten şu aşağıya doğru. Yakaladım, bıraktım. Ardından bakıyorum. 32 milimetreye kadar gidiyormuş. Şunla parçamın ana ölçümün arası 32 milimetreymiş. 32 milimetre oraya verdik. Tamam. Onun kısmında bir de radyüs var galiba, uç kısmında. Onu da daha sonra veririz. Radyüs 9 varmış, evet, oradaki ölçüyle vermiş. O zaman şöyle yapalım. Şuradan şuraya bir çizgimi çizdim. Çizgiyi yakalayamadık. Gene yakalayamadım. Heh, şu aşağıya doğru. Şurada benim bir tane radius 9'um var. Şuraya geldim. Dedim ki şu iki çizgi arasında bir tane radius 9 kır. Tamam. Onayladı ve şuradaki çizgimi ben referansa dönüştürdüm. Şimdi aynısını karşı tarafa aynalamak istiyorum. Şuradan geldim. Mirror curve vardı bizim bir önceki derslerimizden gördüğümüz. Centerline bu merkez çizgisinde. Niye aynalayacağım? Şunu, bunu direkt aynalayabilirsin. Apply, onayla. Tamam. Şimdi şuradaki çizgiyi bitirelim. Şuraya bir tane çizgi oluşturalım. Ve bunu eksen çizgisi yapalım. Üstten geldim. Sağ tık yaptım. Convert to referans. Tamam. İçerideki fazlalıkları silebilirim diye bakıyorum. Kağıt oluşturmak adı altında. Ee, Nasıl yapalım? Orayı silelim. Sonuçta programı yine öğreniyoruz. Yani ilerleyen zamanlarda daha çok pratik yaparak çizimleri sağlarız. Şimdi ben bununla değişik bir şey yapacağım şurada. Şurada aşağı doğru ben çizgiyi biraz uzatıyorum. Neden derseniz, şimdi burası şuradan düz bir çizgi çekmiş olsaydım eğer, şuradan şöylemesine, şuradaki arasındaki mesafe, şu iki çizgi arasındaki mesafe benim için sıkıntı olacaktı. Yani katı yapmayabilirdi. Ben bunu aşağı kadar indirdim. Zaten ben bunu daha sonra infiltrate yapacağım. Birleştireceğim. Otomatik olarak burası çıkıp gidecek. Extrude'a girdim. Bakın şimdi otomatik olarak seçti. Diyorum ki bunu karşı tarafa ötele. Yani öteliyorum, yönünü değiştir. Kaç milimetre? 9 milimetre. 9 milimetre yazılı. Başka bir şey var mı? Yok. 9 milimetre. Burayı daha sonra şuraya 3 milimetre ile yapacağız arkadaşlar. Apply dedim. Kesmede kaldı sanırım. Bir daha geri geldim. Extrude'a girdim. Dedim ki şuradan Unite yap. Ve bunu diğer tarafa doğru. Apply. Tamam. Şuradaki skeci de hideliyorum. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Parçama perspektif baktım. Dotun plane dedim. Şimdi bu iki yüzey arasında bir tane ben plane atacağım. Buradan buraya. Apply, onayla, tamam. Ama aynalama işlemi yapmadan önce şuraya bir daha sketch açıyorum. Onayladım. Tabii skeci biraz değişik açtı. Finish sketch'ten çıkalım. Şuraya dik bakalım. F8. Sketch'e girdim. Bir daha buraya ben sketch aç dedim. Tamam. Daire komutumu aldım. Aynı merkezden bir tane daire çiziyorum şuraya doğru. Ve dedim ki bunun da çap 50 zaten arkadaşlar. 50 milimetre yazdım. Daha sonra içindeki dairemi de oluşturuyorum. Onu da oluşturduktan sonra oluşturdum mu oluşturamadım sanırım onu. Bir daha girdim, bir daha oluşturayım şöyle. Daireyi bırakalım, ölçendirme verelim. Şuradan bu da 25 milimetreydi. Close. Bir daha extrude'a girdim. Bunu dışarıya doğru 3 milimetre katı oluşturdum. Bu tekrardan Unite'da birleştirme. Tamam. Şuradan bu çizgimi de hideliyorum.
Şuradan perspektif bakıyorum. Hatta şöyle bakalım. Ondan sonra başka bir şey var mı? 32 milimetre karşı tarafa aynalamam lazım. Aynalayalım mı? Bir daha mı çizelim? Sizlerle hangisi daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya bir daha çizmeye gerek yok aslında. Sonuç olarak şey yaptık. Şimdi bizim burada komutlarımız vardı arkadaşlar. Eğer buralardan ilk başlarda komutları bulmakta zorlanabilirsiniz. Burada mor kısmında bizim unsurları aynala var. Ondan sonra yüzeyleri aynala var. Diş açma var. Olmazsa buraya da girersiniz. Mirror diye yazarsınız. Mirror yazdığınız zaman sizin bakın gösteriyor. Nerede ne olduğunu her şeyi gösteriyor. Ben unsurları ayarlayacağım. Zaten başta göstermiştim. Mor kısmında unsurlara girdim. Ayarlayacağım unsur diyor. Ben bu unsurumu ve bu unsurumu aynalamak istiyorum. Hangi düzlemde? Plane'de bu düzlemde. Aynala. Apply diyorum. Ardından düzlemime geldim. Sağ tık yaptım. Highlightadım. Şuradaki koordinat düzlemimi de highlightadım. Parçama bakıyorum. Buradaki parçama bakıyorum. Şuradaki fazlalıkları silelim. Başka bir şey var mı yapmam gereken tarzında? Başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. Uzaklaşalım. Bu farenin ortadaki parça döndürmeye yarıyordu. Ayrıca buradan görünüşlere bakabilirsiniz. Hangi görünüşü istiyorsanız. Ve buradan daha çok render alabilirsiniz istediğiniz tarzda. Çizgilerle birlikte ya da normal çizgileri görmeden. Stüdyo atabilirsiniz. Tel kafes halinde görebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Genelde bu görüntü benim hoşuma giden bir görüntü. Şuradan perspektif bakalım parçamıza. Ama şuradan bakalım çizgileri de daha rahat parçanın hatlarını görelim. Diyerekten bu çizimimizden sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki çizimlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizden bir ricam var. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.